hoş geldiniz. Şu anda bu linkte YouTube'da canlı yayındayım. Masal Gecesi'ndeyim. Hepinizi bekliyorum. Şu anda bu linkte YouTube'da canlı Ben de var ya siz yokmuşsunuz gibi takılıyorum ha. Hale bak. Hoş geldiniz. Gayet teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay kaç defa kendi sesimi duydum. Evet. Evet böyle şöyle. Tam şey halindeyim yani böyle patron. Yani Kasım ayında kış havası olursa böyle oluyor. Bugün daha değişik bir dekor yaptım. Seviyorum değişik sahneler yapmayı. Gece gece perde taktım. Saat 11'e doğru yani böyle başka işim falan olsa biri istese perde takar mısın? Takmam. Öyle dedim ki arkada siyah camlardaki siyahlık olacağına bir perde takayım gece gece. Tek başına olunca diğer şeyle siz ilgileniyorsunuz. Bugün Kasım ayı şey demiştik. Kasım ayı cadılar zamanı dedim. Neyse ki şu akrep döneminden kurtuluyoruz. Akrep burcu dönemi. Bana da pek gelmiyor açıkçası. Sevmem. Bu dönemi pek sevmem. Ve ne yapacağım? Yine cadılıkla ilgili okuyacağım. Ama özel bir isteğiniz varsa isteğiniz bu konuda size birkaç seçenek sunabilirim. Konuda da okuyabilirim. Biraz sohbet gibi de olabilir. Ada çayı içiyorum bir yandan da. Perdeler tabii tertemiz, yeni yıkanmış, sadece asmamıştım. Bir aydır asmaya üşeniyorum, katla duruyor. Şimdi ben şu kılıktayken şamanizm okusam olmaz. Birkaç madde size sunacağım. Cadı avları konusundan okumayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence güzel konu.
Özel istekler derken, yani, şu anda, hani, okumayla ilgili şeylerden söz ettim. Evet, herkes hazırsa okumaya başlayayım mı? Ne dersiniz? Bugün bir Grimm masalı okumayayım. Yayının sonunda öpücük. Şöyle bir şey, sadece üşengeçlik değil, camlarda manzarayı seviyordum, perde olsun istemedim. Bana engel taşıyordu. Belki yayından sonra perdeyi çıkaracağım ya da yarın perdeyi çıkaracağım. Yaz zamanı perde gerekli ama kışın gerekmiyor. Önümde açık, ne gerek var diyorum ya. Hiçbir şey istemiyorum ama bu böyle biraz da eve ev havası veriyor yani bu stüdyoya. Şöyle bir şey, yayından sonra bağlantı şu an bağlantı var mı? Lütfen yazar mısınız? Gitti mi yayın? Fiber internete geçtiğimden beri hep bağlantı sorunu yaşıyorum. Yani fibere geçin harika olur deniyordu. Ben gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyorum yani. Bir de sizi temizleyeyim ben. Temizlemek lazım. Ah, daha iyi oldu. Şu an var değil mi? Güzel. Ya dediğim gibi fiberden beri hiç kesilmiyordu. Merhaba Unknown Artist. Savaşçı yayını olabilir. Şöyle bir şey yaptım. Yayından sonra üyelerime canlı yayın açacağım. Ama hangi üyelerime açılıyor onun ayarını ben yapamadım. Yani yayından sonra direkt savaşçı yayını yaparsam ama çok uzun tutmayacağım. Yani 5 dakika tutarım. Ondan sonra kıdemli savaşlar diğer üyelerime geçeceğim. Evet. Cadılık ve cadı avları. Madem bugün böyle bir şey yaptık, devam ediyorum. Bundan okumak istedim. Şöyle bir şey de yaşadım. Yani anlatayım, dertleşeyim. Merkür Retro ya. Benim Patreon, yani bir böyle Patreon'da da canlı yayınlar yapıyorum ve orada da böyle ay canlı yayın kalitesi YouTube'da daha iyi, şurada daha iyi, burada daha iyi diyorlardı. Ben Vimeo'nun özel bir üyeliğini aldım ve senelik ödüyorsun. 25.000 lira para verdim ve canlı yayın yine de yapamıyorsun. Ne oluyor? Tekrar senden bağlanmanı ekstra istiyor. Üyeler telefonla giremiyor. Yani ben yine şu anda yapabiliyorum. Ama 2 tane ekstra bu kadar şeyli yayın platformuna üye olmuş oldum boşu boşuna. Bilmiyorum yani, kurcalıyorum. Son zamanlarda çok böyle teknik sıkıntılar yaşanıyor. Merkür Retro. Hani bazen astrolojiden bahsedin diyorsunuz ya, 1 Aralık'a kadar sabır. 1 Aralık'ta bitmiş olacak. Ya ayın aslında 30'unda falan bitiyor. Yani bir hafta kaldı ama ya bunun tam toparlanması ve bir işe başlamak için 1 Aralık. Yani bu pazartesi değil, önümüzdeki pazartesi tamam, serbestiz. Yani özellikle benim gibi kişiler daha çok etkileniyor. Ben Güneşim ikizler. Yani bayağı ben böyle merküryen bir insanım ve beni bayağı etkiliyor. Çok fena içimden geçti. Bu ay içimden geçti resmen. Neyi çok kurcalama diyorsun? Ya yok, benim affetti yani söyleyebilirim. Bu arada gözlüklerimi beğendiniz mi, yeni gözlüklerim? Benim çok hoşuma gitti, ben bayıldım. Pembe. Yaşanan teknik sorunlar tabii ki geçici. Her şey geçici. Her şey bir gün bitecek. Hepimiz öleceğiz, yok olacağız.
Başlayan bir şey bitmeye de başlıyor. Tabii ki her şey geçer, bu da geçer, her şey geçer. Yani bunu biliyorum. Şey gibi bu, dizi karakteri o, "Bunlar gerçek değil yavrum." gibi bir şey. Ah, kanlı ay. Ya, kanlısı manlısı, pembesi bilmem nesi yok yani. Şey yapıyor bazen. Teşekkür ederim. Evet, ne yapıyorum? Cadılık ve cadı avları mı yoksa bakayım başka ne varmış bir konu. Ben dedim ki canım ne isterse onu okuyacağım. Bilim ve büyü. Siz bana söyleyin, "Ay, şu başlık çok güzel, bunu oku." falan derseniz Rönesans'ta büyü, sihirli bitkiler. Tahta yakınıma almadım. Tahtalı bir şey olsaydı. Demonoloji. Morgana Le Fay, Kral Arthur, büyülü nesneler. Güzel konular var. İskandinav ve Cermen büyüleri. Ben yine cadılık ve cadı avları bunu okuyayım. Evet. Teşekkür ederim. Ben aksesuar seviyorum. Kesinlikle. Ya çorap da seviyorum ama bugün bayağı sıcak, hiç çorap falan giymek istemedim. Başlayalım. Batı'daki geleneksel cadı imajı 14. veya 15. yüzyıldan, yani cadıların avlanmaya başladığı dönemlerden kalmadır. O zamana kadar bütün Avrupa'da kadın ve erkek cadılar şifacılık, ilaçlar, şifalı otlar, tılsımlar ve zararlı güçlere karşı korunma hakkında bilgileriyle kendi içine kapalı topluluklarda önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bugün bu cadılara halk hekimi, alternatif hekim ya da akcadı denebilir. Ya bu cadılık güzel, bakın, hani yani kötü bir cadılık değil. Böyle gayet akcadı. Ay, akcadı şey, bir parti ismi gibi oldu. Neyse, devam edelim. Sadece Avrupa sınıfları içinde bile birbirinden çok farklı cadılık gelenekleri bulunmaktadır. Bunların büyük bölümü şamanik, yani özel yeteneklerin ait olunan topluluğu iyiliği için kullanıldığı cadılık olarak sınıflandırılabilir. İtalya'da Benandanti ya da iyi yolcular, Macaristan'da Taltos gelenekleri, kötü cadılarla savaşan, bir yandan da kendini bir hayvana dönüştürmek için özellikleri olan cadılık geleneklerindendir. Tabii biri kendini hayvana dönüştürüyorsa ya bu bayağı bir büyü, bir şeyler oluyor yani. Avrupa'da Orta Çağ'a kadar cadılara inanmak hoş karşılanmıyordu. İsa'dan sonra 785'te Saksonların Hristiyanlaşmasını tartışmak için toplanan Paderborn Konsili cadılık inancını yasaklamış, 13. yüzyılda ise cadılık inancı sapkınlık kabul edilmeye başlanmıştır. 13. yüzyılda başlayan Engizisyon dini sapkınlığı ortadan kaldırmaya başladığında halk arasında yaygın olan büyücülük pratiklerini dikkate almamıştır. 1486'da yayınlanan Malleus Maleficarium'la Şeytan Çekici ile birlikte 15. yüzyılda cadılığa karşı tutumda kayda değer bir değişiklik baş gösterir. Heinrich Kramer ve Jakob Sprenger adlı iki Dominiken Engizisyon üyesi tarafından yazılan kitapta cadılar şeytanla özdeşleştirilir ve cadılık kesin bir biçimde kadınlara atfedilir. Kitap
1490'da Katolik Kilisesi tarafından resmen kınanmış olmasına rağmen sonraki 200 yıl boyunca Katolikler ve Protestanlar tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Kuşkunun hüküm sürdüğü bu dönemde cadılar hakkında dehşetli hikayeler ve inançlar ortaya çıkmıştır. Cadılık uygulamalarına meraklıların gece yarısı bir araya geldiği Cadılar Sabatı'nda, Şabat değil evet, Cadılar Sabatı'nda cadıların insan kurban ettiğine ve şeytana bağlılıklarını bildirdiğine inanılmış. Cadılar çocuk kaçırmakla suçlanmaya başlanmıştır. Bazen de cadılar tıpkı voodoo büyülerindeki gibi bal mumundan temsili kuklalara iğneler batırarak kurbanlara zarar vermekle suçlanmıştır. Cadılara malum güçlerin yani onların işini gören ruh hayvanlarının eşlik ettiği inancı da çok güçlüydü. Bu hayvanların cadının kanını içtiği, onlarla konuştuğu ve düşmanlarına saldırdığı inanılıyordu. Cadıların süpürgeleriyle uçtuğu inancı da yaygındı. Yani did I cut? Yes, I cut my hair, but it was about 3 weeks ago or more. Evet. Devam ediyorum. 1521'de Papa 10. Leo cadıları ölüme mahkum eden bir fetva çıkardı. 1542'de İngiltere Kralı 8. Henry ilk cadılık karşıtı yasayı çıkardı. Yasa birkaç yıl sonra Henry'nin liberal görüşlü oğlu 6. Edward tarafından feshedildi. 1563 tarihli cadılık yasası ruh çağırma, efsunculuk ve cadılık karşıtıydı. Ama bu yasayla asıl hedefle oturtulanlar fakir, bekar kadınlardı işte. Görüyorsunuz. Giderek yaygınlaşan cadı savaşlarına karşı çıkan makul insanlar da oldu. Bunlardan biri 1584'te Discovery of Witchcraft, Cadılığın Keşfi kitabını yayınlayan Reginald Scott'tır. Bu çok önemli kitabında Scott, sihirbazlık numaralarını ayrıntılarıyla anlamaya, cadılık ve büyücülüğün aslen el çabukluğu olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Avrupa'nın güney bölgelerinde cadı avına daha az rastlanması ilginçtir. İspanya Engizisyonu 1538'de Malleus Maleficarium'a inanılmaması gerektiğini açıklamış. 1609-1611 arasında cadı mahkemelerinde görülen 7000 dava sonucunda Engizisyon hükmünü şöyle açıklamıştır. Bunlar akla mantığa sığmayan, hatta şeytanın bile öngöremeyeceği iddialar. Peki sizce niçin güneylerde cadılık, yani böyle yaygın değil ya da cadılığa güney bölgelerinde neden inanmıyorlar? Var mı bir fikriniz? Yani İspanya, İtalya falan gibi yerlerde daha az, yani cadı diye bir şey yoktur ya da yakmıyorlar da niçin böyle daha kuzey ülkelerde, Almanya'da falan cadılığa daha fazla inanç var ve yakıyorlar? Var mı fikri olan, bir yorum yapabilen? Cevap vereyim mi? Anlaşılan cevabı ben vereceğim yine. Şöyle bir şey, cevabı verirken şöyle de oturayım.
Şöyle bir şey var. Şimdi kuzey ülkelerinde masal ve anlatı geleneği daha fazla var. Resimde de bu böyledir. Kuzey ülkelerinde kışlar daha uzun olduğu için insanlar eve kapanıyor ve evde anlatı geleneği, masal anlatma geleneği daha gelişmiş. Doğayı gözlemleyemiyorlar, dışarı çıkamıyorlar ve daha fazla korkuyorlar doğadan. Çünkü yani dışarıda kara kış var, kim bilir ormanda ne tür hayvanlar var, hayal gücü daha gelişmiş vaziyette. Ama güneyde ise yani kışlar daha kısa, çıkabiliyorlar doğaya, doğayı gözlemleyebiliyorlar. Biraz daha doğayla içli dışlılar. Ben sebebin bu olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü şeyde de bu böyleydi. Yani Rönesans falan resmine bakarsanız kuzey ile güney birbirinden çok farklıdır. En büyük sebebi de zaten bu iklimsel farklılıklardır. Yani diğer tarafta daha fazla hayal gücü geçerli, daha fazla korkular var. Devam ediyorum. No, I don't have buttocks at my armpits. Cadı avı 17. yüzyılın başlarında tekrar alevlenmiştir. 1604'te İngiltere Kralı 1. James, cadıların işkence görmeden asla suçunu itiraf etmeyeceğini savundu. Matthew Hopkins, yaklaşık olarak 1620-1647 yılında kralın bu açıklamasını emir kabul ederek kendini cadı avı generali ilan etti. Benzer biçimde İskandinavya, Almanya, Baltık ülkeleri, İsviçre ve Macaristan'da da cadılar yargılandı ve infaz edildi. Bakın, evet, hepsinin ortak noktası. Almanya, Finlandiya falan. Yani böyle şey ülkeler. Biraz daha böyle kuzey ülkeleri. Devam ediyorum. Fransa'da en ünlü cadı yargılaması Lavoisian, tabii ben Fransızcam yok, yanlış okuyor da olabilirim, adıyla bilinen Catherine Deschames'in mahkemesiydi. Yani soyadı da farklı olabilir. Mesleğe falcılıkla başlayan Lavoisian daha sonra Katolik bir rahibin yönetiminde teatral kara ayinler düzenlemeye başladı. Bu ayinlerde bazen çıplak bir kadın sunak olarak kullanılıyordu. 14. Louis'nin metresi Madame de Montespan, dediğim gibi okumadan emin değilim Fransızca, da dahil olmak üzere Fransız aristokrasisinden pek çok kişinin danıştığı Lavoisian en sonunda tutuklanarak diri diri yakıldı. Bir diğer bilinen cadı mahkemesi örneği de 1692'de ve 93 arasında olan Massachusetts Salem'de gerçekleşen cadı mahkemeleridir. Yargılamalara katılanlardan bir bölümünün çekincelerine rağmen Salem cadı yargılamalarından İki kızın ifadesi delil kabul edilmiş ve 19 insan suçlu bulunarak yakılmıştır. Çok korkunç ya. Evet. Bu kısım böyleydi. Size resim falan da bakayım, var mı ilginç resimlerden? Discovery of Witchcraft. Ya işte şifacılara falan da zaten bununla ilgilenenlere hemen yaftayı yapıştırıyorlardı, cadı diye. Düşünüyorum, herhalde o zamanlar yaşasaydım bana da cadı diyebilirlerdi. Çünkü bekar bir kadınım. Erkekler peşinde ve bekar bir kadınsan da zaten sen büyük ihtimalle cadısın. Erkekleri büyülüyorsun falan diyeceklerdi. Bir de yetenekliysen yeteneklileri de toplum dışlar, yine cadı derlerdi. Yani tahminim bu şekilde maalesef. Şöyle birazcık soru cevaplayabilirim. Ondan sonra da yayını kapatacağım. Kapattığım zaman şeye geçeceğim bu sefer ama.
Direkt Yavuz Bey'dir herhalde. O kırmızı kimden gelir? Ay maskem yok. Gerçekten başka bir şey isteyeyim. Bu arada kuş gribi geliyormuş tekrar. Kuş gribinden dolayı bir kişi ölmüş. Şu perdeyi kapatayım. Maske takamayacağım ama perdeyi biraz kapatabilirim. Evet. Hmm. Kolumdaki mi? Yok. Şey bu. Kol bilekliği. Hani böyle Yunan işi falan gibi ama ben seviyorum bunu. Ya bu da birazcık şey gibi böyle cadılık falan, bitki bu tür kadınlar falan oluyor ya. Koluma maske takmadım. Ya kuş gribi gelir mi? Bir kişi ölmüş, ne olmuş, ne biter bilemiyorum. Teşekkür ederim. Thank you for my dangling. I thank you said. İsmimin anlamı. İsmimin anlamı bildiğim kadarıyla ve benim araştırdığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla küçük ve kadınsı olan. Tiny and womanly. Böyle bir şeyler deniyordu. Caroline'in anlamı. Evet. Şimdi bir bakacağım. Düzenleyip. Boynuma evet aksesuar çok yakışıyor. Ben de seviyorum. Yalnız bugün mesela böyle bir şey giyindim. Bu kısmın dekoltesi çok fazla değil ve bu saçıma da çoktandır büyük küpe takmamıştım. Büyük ve açık renk küpeler bende çok güzel gözüküyor. Yani bunu iyi taşıyorum. Şimdi gözlüklerimin rengi de çok açık pembe olduğu için küpelerim de buna uyum sağlıyor. Bunun üzerine bir de boynuma bir şey çok boğabilirdi. O yüzden boynuma takmadım. Ama böyle bir altın bileklik, sade kibar bir yüzük, burada bir incili bir yüzük. Bu şekilde taktım. Buna uyumlu olarak da şu ayak halhalı ya da şahmeranını taktım. Yazın pek takmıyordum. Bugün dedim ki ben şey yapmadım. Evet çorap giymeyeceğim çünkü üşümüyorum. Kış gününde kışın zaten bolca giyeceğim. Arada benden çorapsız yayın da isteniyordu. Dedim ki ben de bugün böyle takılayım. Yani şu halimde üşümüyorum. Gerçekten havalar tam cadı işi. Her şeyin dengesi gitti. İstanbul'da ben açıkçası Avrupa yakasında hep oturdum. Anadolu yakasını çok tavsiye ediyorlar ama ben eski İstanbulcuyum. Eski İstanbul'da Avrupa yakası oluyor yani. Yayın biterken içimden kızgın ve kötü şeyler niye söyleyeyim ya? Bir bakacağım hatta bir yerlerde maske bulursam alırım yani haftaya. Ya umarım maskelere gerek olmaz. Cadı kostümü, yani ben Cadılar Bayramı'nda cadı kostümü giydim. Hatta Pamuk Prenses kostümü var. Bakayım bir ara ben Pamuk Prenses kostümü giyeyim. Eğer gelecek hafta ben burada olursam İstanbul'da o zaman Pamuk Prenses olurum. Ya Avrupa yakası yani kesinlikle. Ya ben yine de gidiyorum. Ne kadar karşı çıkılmıştı Galata Port'a falan ama ben gidince hoşuma gidiyor yani. Hani şey steril düzgün sokakları seviyorum açıkçası. Şeyleri sevmiyorum. Böyle gökdelenleri ve kalabalığı sonradan yaratılan şeyleri sevmiyorum ama gerçi Galata Port eski İstanbul mu? Değil ama yani düzenlemesi fena değil. Ay sanki Anadolu yakası hiç sıkış tıkış değil. Fikirtepe ne? Ataşehir ne? Oralar da tıkış tıkış. 37. Ve yayını kapatıyorum ve şimdi de üyelik yayınına geçiyorum. Üye olmadıysanız hala bence üye olabilirsiniz. Bakalım nasıl bir düzenleme olmuş. Ben bir şey ayarlamıştım.
Bakalım becerebilecek miyim? Yani kıdemli savaşçı olun en azından. Yani olabileceğiniz en alt üyelik kıdemli savaşçı olabilir. Savaşçı da olabilirsiniz ama kıdemli savaşçılığı daha tercih ederim. Ben onun ismini değiştirip şövalye yapayım tekrar en iyisi. Üyelik hediyesi olmuyor ve şöyle de söyleyeyim, üyelikler, yani zaten bir zam falan da yapamıyorsun üyeliklere. O yüzden gayet uygun açıkçası. Ay şöyle ring light'tan. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Şimdi düzenleyip üyelik yayınına geçeceğim sanırım. Öpüyorum. İyi hafta sonları. Kanala yorum yapmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, iyi geceler. Bay bay. Değil, buradan da değil. Nasıl oluyor? Ben bu yayını çevirmek istiyorum ama bu mu acaba? Takipçilerle etkileşime gidin. Üyeleri özel canlı yayın. Okay. Şeyde yönlendirme mevcut. Tamam. Yönlendir beni. Galiba kapatıyorum ve diğer canlı yayına geçiyorum. İyi geceler. Bay bay. Ay, ışıklar, ring light'lar gözüküyor. Kıdemli savaşçıya geçiyorum. Bay bay.